Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Çelikel. Evet, 27 Ocak 2024 Aralık'a geldik. Evet, bugün akşamüstü yapabilirsem arılara bir doz oksalik asit uygulayacağım. Şöyle kovanlara bir baktım. Akşamüstü yapmamın sebebi ısının biraz daha düşmesi ve bütün arıların kovanlara dönmesi, yani nüfusun daha çok olması. Burası Adana arkadaşlar. Burası Adana. Şu an 12 derece 10 derece falan bir ısı var. Normalde arılar hiç yavruyu kesmedi. Yani oksalik asit kapalı yavru olduğu için kapalı yavrulara etki etmeyecek. Ama bir doz da olsa uygulamak istiyorum. Damlatma usulü yapacağım. Her çıta arasına 5 miligram. Geçen sene de bir defa yapmıştım. Kapalı yavrusu olanları etkilemeyecek tabii ki, ama yavru da her kovanda mutlaka var. Evet. Şimdi şöyle terazimiz var. Burada evde hazırlamış olduğum 200 gram şekeri sulandırdım. Burada oksalit asitimiz burada. Gördüğünüz gibi. Sıcak su var burada. Ilık uygulayacağız. Yeni tabancamız, enjektörümüz aldık. Şimdi buna da şöyle kapak aparat yaptım. Şişenin içerisine takacağız. Ve her çıta arasına 5 miligram gelecek şekilde, 5 miligram gelecek şekilde ayarlayacağız. Şimdi burada dozunu ayarlayacağız. 200 miligram şekerimiz şişede hazır. Sadece 35 gram oksalit asitimizi koyacağız. 1 litrelik su şişesine olacak şekilde. Yaklaşık burada 20 kovan var. Çıtaların geneli en az 5'er çıta. Yani 100 tane çıta var. 100 çıtanın arasına 5'er miligramdan işte aslında 500 miligram yapıyor da, yani ben 1500 miligramı 1 litre olarak hazırlayacağım. 500 miligram hazırlamayacağım. Yani 1 litreye göre hesaplıyorum. 200 gram şeker, 35 gram oksalik asit ve sıcak su. Bu şekilde hazırlayıp enjektörümüzle birazdan arıları açıp uygulayacağız. Şimdi dozumuzu ayarlayalım ve karışımı hazırlayalım arkadaşlar. Evet, ben şöyle koydum. Şu an 32 gram. 33 yaptı ve evet 34 35. Şu an 35 gram arkadaşlar. 35-36 gram gösteriyor. 35 gram olarak hazırladım. Naylonun da hafif ağırlığı var. Şimdi bunu şişemizin içine koyacağız. Oksalik asiti ayrı sulandıracağız. Şöyle şişemizi koyalım şuraya. Elimize eldiven giyelim. Temas etmeyelim oksalik asitle. Şimdi bunu şişemizin içine gelecek şekilde yerleştireceğiz. Evet. Girmiyor. Bunu kolay bir yöntem yapmalıyız. Şöyle dökelim. Şişemize dökelim. Yani ilk defa yapıyoruz. Biraz dışarı gitti ama
Çok fazla değil. Çok az bir şey ilave ederiz. Evet, şişeyi bir tartalım, ne geliyor bakalım. 56 gram geliyor. Yani çok az bir şey ekleyebilirim çünkü biraz dışarı döküldü. Yani litreyi de tam 1 litre yapmayız gerekirse. Evet, bu şekilde. Şimdi buna sıcak su koyacağız. Terazimiz, işimiz bitti. Teraziyi alalım buradan. Şöyle. Şimdi sıcak su var bunun içinde. Bakın şişeyi buruşturdu, sıcak su koydum. Önce oksalik asiti bir eritelim. Şimdi bunu kapatacağız. İyice çalkalayacağız. Evet, oksalik asit erisin. Şekerle karışmadan. Sonra üzerine şurubumuzu dökeceğiz. Hazırladığımız. Daha sonra şu tasın içinde sıcak su getireceğim. Şişeyi de bunun içine koyacağım. Ilık uygulayacağım. Hava çok soğuk değil gerçi Adana'da da. Yani biz yine de şey yapalım. Evet. Şimdi çalkalayalım biraz daha. Gördüğünüz gibi asit eridi arkadaşlar. Şöyle etiketi de çıkaralım. Evet. Asitimiz eridi. Şimdi bunun içerisine önce şurubumuzu koyacağız. Daha önceden 200 gram şekerle erittiğim. Şimdi bunu buna boşaltıyoruz. Evet. Az bir şey daha üstüne su ilavesi yapacağız. Sıcak su. Bir daha çalkalayalım. Sonra geri kalanını koyarız. Şimdi bunu normalde bir gün bekletenler de var. Ben bekletmeyeceğim. Çünkü asidi zaten ayrı erittim. Şekeri de önceden erittim. Kristalleşmesi kalmadı. Şekeri evde eritmiştim. Eriyeli bir 2-3 saat oldu. Şu an asitle bunu iyice homojen bir şekilde karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine yine suyumuzu ekliyoruz. Ilık suyumuzu. Şimdi enjektörümüz 5 miligrama ayarlandı. Ucunda şöyle kapağı deldim. İçerisine şimdi indireceğiz şeyi. Hortumun dibine kadar. Zaten o kadar kullanmayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde hazır. Havasını alacağız. Daha sonra bir sıcak su getireyim ben tasla. Ondan sonra onunla devam edeceğiz. Evet, enjektörün havasını aldık. Bakın sıkıyor. 5 miligram ayarlı. Şimdi buradaki kovanı açacağız. Arkadaşlar. Uygulamamızı buraya yapacağız. Yanar inşallah. Böyle bir yakalım. Lazım olur. Evet arkadaşlar. Oksalik asiti ilk kovanımıza uygulayacağız. Şöyle kovanı açalım. Bismillah. Evet, kek vermiştim 2 hafta önce. Kek diyorum, fondant şekeri hepsini bitirmişler.
Güçlü bir kovan bu. Şöyle biraz duman verelim. Bir de çöksünler. Gördüğünüz gibi. Şurasından böyle açmıştım. Bitirmişler. Arılar çıktı. Boşaltmışlar maşallah. Şimdi sıcak suyun içinde şöyle göstereyim tabancamı. Bakın. Sıcak suyun içine koydum tabancayı. Suyu. Yani hazırladığım karışımı, suyu diyorum. Şimdi hortumla havasını aldık. Tutuyor gördüğünüz gibi 5 mg ayarlı. Evet. Çıtanın dış yüzünden başlayayım. Siftah. Bismillah. Evet. Buraya 5 mg sıkmadım. Çünkü orası kenar. Tek taraflı. Bir eldiven daha giyeyim. Eldivenim yırtılmış. Kovanda yavru var arkadaşlar. Yani bu kovanda en az 2 çıta 3 çıta yavru vardır. Şimdi yavrulu iken oksalik asit çok fazla fayda etmeyecek tabii ki ama en azından benim gayem arıların üzerindekini dökmek. Şimdi buradan başlıyorum. Evet, arılar daha çok ön tarafta. 5 mg uyguladık. Geri aldı enjektörümüz. Şimdi ikinci sıraya uyguluyoruz. Arıların üstüne gelecek şekilde. Daha çok ön tarafta arılar. Evet. 5 mg uyguladık. Güzelmiş. Kullanışlı bir enjektör. Evet. 5 mg uyguladık. Şimdi bu sıraya uyguluyoruz. Evet. 5 mg uyguladık. Şimdi son sıra. Evet. 5 mg da buraya uyguladım. Şimdi bir diğer kovana geçeceğim. Bu şekilde tüm kovanlara uygulayacağım. Verdiğim fondant şekerini de bitirmişler. Kovanı kapatalım. Az duman verelim şöyle bir de. Evet, kovanı kapatalım. 6 çıta kovan. Genelde zaten böyle arılarım 5 çıta, 4 çıta zayıf arılarım da var. Şimdi başka bir kovana geçeceğim. Evet, şimdi başka bir kovana geçtik. Şimdi bu kovanı açalım. Buna da uygulayacağım. Daha sonra diğer kovanlarımı hızlıca uygulayacağım. Tabii ki hepsini videoya çekmeyeceğiz. Bugün 27 Ocak arkadaşlar. Şöyle kovanı açalım. Bu da bitirmiş verdiğimiz fondant şekerini. Yarımdı bununki de. Güzel. Yani aşırı bir soğuk yok. Isının önemi yani oksalik asitin soğukta uygulanmasının amacı hani arı salkımda oluyor. Arıların hepsi bir arada oluyor. Dışarıda çok arı olmuyor ve arılar soğuk olduğu için yavru en az minimum yavru oluyor. Onun için oksalik asit de hani soğuk hava tercih ediliyor. Yoksa oksalik asit yavrusuz hemen hemen her dönemde uygulanabilir. Yani çok sıkıntı yok. Böyle kış aylarının her döneminde uygulanabilir. Benim şu an çok etki etmeyecektir. Çünkü yani şöyle etki etmeyecektir. Şimdi diyeceksiniz ki etki etmeyecekse niye uyguluyorsun? Ben bunu bir doz da olsa en azından var olan arıların üzerinden dökmek için şey yapacağım. Şimdi o ilk yaptığım nüfusu kalabalık olan kovanın da taban
tahtasını, telefon düştü. Telefon düştü. Doğru dürüst bir tripodur yok. Şimdi telefon düştü, onu ayarlayacağız. Arkadaşlar bir dakika. Evet, ayarladık. Burayı montajda keser miyiz? Bilmiyorum. 15 dakika olmuş diyor. Ne diyorduk? Yani pek etki etmeyecek ama ben en azından var olan yavruyu, yani var olan varovayı dökmek istiyorum arıların üzerinde. Şimdi ilk yaptığım kovanın da uçuş diyorum. Telefonun üçüncü aklımız gitti. İlk yaptığım kovanın da taban tahtasını temizleyeceğim ve burada zaten arı yok. Temizleyeceğim ve sonuçları sizinle paylaşacağım. Bakalım ne kadar varova dökülecek. Onu da belki ayrı video yaparım çünkü bu çok uzun oldu. Evet, bu şekilde tüm kovanlara uygulayacağım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.